Haritalarda gezinirken tuhaf bir şey fark ettim. Güney Amerika'nın en güneyinde bulunan topraklarla Antarktika Yarımadası birbirine çok benziyor. Benzerlik gösteren her iki bölgede dağlık kıyılara sahip yarımadalar. Ayrıca her ikisi de doğuya doğru yönelen bir kıvrıma sahip. Daha ilginci ise çevrelerinde su altında kalmış kara parçaları olan kıta sahanlıkları bulunuyor. Ayrıca aralarındaki mesafe de oldukça kısa. Bildiğiniz üzere Antarktika tamamı buzlarla kaplı devasa bir kıta ve ortalama kalınlığı 2000 metreden daha fazla olan buz tabakalarına sahip. Haliyle bu da onu dünyanın en yüksek ortalama rakımına sahip kıtası yapıyor. Bu coğrafya güneş ışınlarını en iyi açıyla alıyor. Ayrıca burası güçlü rüzgarlarıyla meşhur. Zaten dünyanın bilinen en düşük sıcaklığı Antarktika'da -89,2 santigrat derece olarak ölçülmüştü. Ancak tüm bunlar hepimizin bildiği sıradanlığa kavuşan bilgiler. Peki Güney Amerika ve Antarktika neden aynı şekle sahip? Bu benzerlik sadece tesadüften ibaret mi yoksa ilginç sırlar mı barındırıyor? Gelin soruların cevaplarını bulmanız için size yardımcı olayım. Siz de bana yardımcı olmak isterseniz videoyu beğenip 1 milyon yolunda kanala abone olabilirsiniz. Antarktika'nın stratejik önemine de vurgu yapmak isterim. Bildiğiniz üzere bu kıtanın tamamına yakını uluslararası anlaşmalarla koruma altında. Dünyanın en gizemli topraklarından birisi olan Antarktika hiçbir ülkenin toprağı olarak kabul edilmiyor olsa da kıtada toprak iddia eden 7 ülke var. Bunlar Arjantin, Avustralya, Şili, Fransa, Yeni Zelanda, Norveç ve Birleşik Krallık'tır. Bu nedenle Antarktika'da çeşitli ülkelerin araştırma üsleri bulunuyor. Mesela Şili'nin hak talebinde bulunduğu yer, Şili Antarktika devlet arazisi olarak biliniyor ve burada üsse sahipler. Birçok ülke bilimsel faaliyetlerde bulunmak adına Antarktika'ya bilim insanları gönderiyor. Hatta 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye'de Beyaz Kıta'daki geçici üssünü kurmuş ve bayrağımızı asmıştı. Fakat bizden farklı olarak Şili buradaki hak iddialarının tarihsel devamlılığa, bölgeye komşu ülke olmasına ve talep ettikleri toprak olan Granbel bölgesinin ülkelerinden geçen Antlar Sıra Dağları'nın devamı olduğu yönündeki bilimsel kanıtlara dayandırıyor. Dolayısıyla bir gün Antarktika'nın bu kısmı Şili topraklarına dahil olursa Şili'nin coğrafi şekli şüphesiz değişecek. Ayrıca bu kazanımdan dolayı Şili hayli güçlenecek konuma gelecektir. Güney Amerika'ya doğru uzanan bu çıkıntı ise Arjantin Antarktikası olarak biliniyor. Bu bölge Güney Shetland Adaları ve Güney Orkney Adaları'nı da içeriyor. Zaten Arjantin'in bu konuda Birleşik Krallık'ta problemleri var. Çünkü bölgede Birleşik Krallık'a ait adalar da bulunuyor. Dolayısıyla Birleşik Krallık Antarktika üzerindeki haklarını bu adalar üzerinden savunuyor. Ancak Arjantin tüm bu adaların aslında kendisine ait olduğunu ifade ediyor. Bu konuda zaten yapmış olduğum bir video var. Dilerseniz videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Dolayısıyla tüm bu nedenlerden dolayı Arjantin, Antarktika kıtasındaki varlığını güçlü bir şekilde sürdürmek için pek çok araştırma üssü kurdu. Özellikle Orcadas üssü 1904'ten beri kesintisiz faaliyet gösteren en eski Antarktika üslerinden birisi olarak biliniyor. Az önce de söylediğim gibi Arjantin'in toprak talepleri içerisinde İngiliz adaları da var. Ayrıca Falkland Adaları Arjantin anakarasına çok daha yakın bir konumda ve Arjantin bu coğrafi yakınlığı adaların egemenliği üzerindeki haklarını desteklemek için kullanıyor. Hatta 3 Mart 2023'te konunun yeniden gözden geçirilmesi için Birleşmiş Milletler'e yeni bir talepte bulundular. Fakat tüm bu çabalara rağmen bahsi geçen hiçbir bölge resmi olarak onlara ait değil. Bu nedenle İngilizlere bağlı bu adalar okyanuslara olan erişimi kısıtlıyor. Yani basitçe toparlamak gerekirse Birleşik Krallık'a ait olan bu adalar sebebiyle Arjantinlilerin denizde keşif yapma hakkı engelleniyor. Gelelim İngilizlere. Büyük Britanya bölge üzerinde 21 Temmuz 1908 tarihinden bu yana resmen hak iddia etmekte. Bu bölgeyi 1962 yılından bu yana Falkland Adalarına bağlı bir bölge olarak konumlandırdılar. 3 Mart 1962 tarihi itibariyle yeni idari yönetim şekli olarak Britanya Antarktika toprakları oluşturuldu. Uluslararası alanda karşılık bulmayan hak iddialarına karşılık Büyük Britanya bölgenin yönetimini Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi üzerinden gerçekleştiriyor. Birleşik Krallığa benzer bir şekilde deniz aşırı topraklara sahip olan Fransa'da bu topraklar sayesinde Antarktika'da hak talebinde bulunabiliyor. Avustralya ise Birleşik Krallık ve Fransa'nın aksine Antarktika'ya kıyıdaş sayılabilecek en yakın kıtalardan birisi. Her ne kadar tarihi olarak Britanya himayesi altında olsalar da Britanya'nın Antarktika'daki çıkarlarıyla paralel biçimde kendi hak iddialarını geliştirdiler.
1933'te Britanya Krallığı Avustralya'ya yönelik bir devredilme kararıyla bu toprakları Avustralya'ya bırakmıştı. Böylece Avustralya Antarktika toprakları resmen ilan edilmiş oldu. Fakat bunların dışında Norveç, Antarktika'nın yakınlarında toprak sahibi olmamasına rağmen Antarktika üzerinde hak iddia ediyor. Onlara göre Güney Kutbu'na ilk ulaşan ve kutup keşiflerinde öncü isimlerden biri olan Roald Amundsen Norveçli bir kaşifti. Onun ve diğer Norveçli kaşiflerin Antarktika'daki faaliyetleri, Norveç'in ilk keşif hakkı ve tarihi öncelik iddialarına zemin hazırladı. Norveç ilk olarak 1929 yılında Antarktika Yarımadası'nın batısında yer alan 1. Peter Adası'nı topraklarına kattığını ilan etmişti. Ardından 1939 yılında Kraliçe Maud Toprakları adıyla bilinen bölgede resmi olarak egemenlik iddiasında bulundu. Bu bölge Antarktika'nın kıtasal toprakları arasında yer alıyordu ve Güney Kutbu'na kadar uzanıyordu. Fakat 1961 yılında yürürlüğe giren Antarktika Anlaşması tüm ülkelere ait egemenlik iddialarını dondurdu ve kıtayı uluslararası bilimsel işbirliği bölgesi olarak korudu. Tüm bu ülkeler fok balıkları ve balina avcılığını, bilimsel araştırmaları bahane ederek hala bu kıta üzerindeki haklarını korumak istiyor. Fakat az önce de söylediğim üzere 1961 yılında yürürlüğe giren Antarktika Anlaşması tüm bunları engelliyor. Peki bu anlaşma bir gün yürürlükten kalkarsa ne olur? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum ve yeni bir konu başlığı açıyorum. Güney Amerika topraklarıyla Antarktika toprakları neden bu kadar benziyor? Bu sorunun cevaplarından biri Antarktika çevresindeki okyanus akıntılarının işleyiş biçimiyle ilgili olabilir. Ancak öncesinde şunu idrak etmemiz gerekiyor. İki boyutlu haritalarda Antarktika dünyanın en altında yer alan ve dünyanın her yerine uzanan bir kıta gibi görünüyor. Öncelikle bu bilgi tamamen yanlış ve iki boyutlu haritaların bir hilesi. Aksine Antarktika düz bir forma değil, yuvarlak bir forma sahip ve gerçek görüntüsü bu şekilde. Bu haritaya göre şunu söyleyebiliriz. Bu kıta Pasifik'ten Antarktik Okyanusu'na kadar uzanan çeşitli denizlerle çevrili. Dolayısıyla zaman içinde oluşan akıntı hareketleri ve aşınma, kıtanın Güney Amerika'ya doğru uzanan kısmının doğuya doğru yönlenmesine sebep olmuş olabilir. Güney Amerika kıtasının alt kısımlarını ifade etmek için Güney konisi ifadesi kullanılır. Bu tanımlama Güneydoğu Brezilya, Arjantin, Şili, Paraguay ve Uruguay gibi ülkeleri de içine alıyor. İşte Güney konisi dediğimiz bu bölgenin ve Antarktika Yarımadası'nın ortaya çıkışında rol oynayan önemli faktörlerden bir tanesi de tektonik plakalardır. Bu durumu anlamak için milyonlarca yıl öncesine, süper kıta Pangea'nın var olduğu döneme dönmemiz gerekiyor. O zamanlar kıtalar bir bütün halindeydi ve Güney Amerika ile Antarktika'da bağlantılıydı. Son süper kıta olan Pangea zaman içinde ayrışmaya başlayınca Güney Amerika, Afrika ve Antarktika'nın bir arada olduğu kısma Gondwana adı verilmişti. Bu noktada Güney Amerika ile Antarktika'nın bugün neden aynı biçimde yarımadalara sahip olduğuna yönelik çıkarımlar yapabiliriz. Kıtaların ayrılmasından sonra Gondwana ile bu büyük fayın çarpışması milyonlarca yıl içinde Antarktika Yarımadası'nı oluşturdu. Peki bu söylemi neye göre yapıyorum? Bu çıkarımları Antarktika'da bulunan ve 180 milyon yıl öncesine tarihlenen kaya türlerinden yapabiliyoruz. Öte yandan Güney Amerika'nın Güney konisi olarak anılan kısmı da yarımada olarak kabul edilebilecek farklı bir oluşum geçirdi. Güney Amerika tektonik plakası büyük kıtalar döneminde ayrılarak Güney Amerika'ya has olan bu huni şeklinde yapıyı meydana getirdi. Antarktika ve Güney Amerika'nın geçmişte bağlantılı olduklarını gösteren bir diğer önemli etken ise kıta sahanlığıdır. Kıta sahanlığı, kıtanın su altında kalan uzantısı olup kıyı hattından ortalama 200 metre derinliğe kadar uzanır. Bu jeolojik katman, milyonlarca yıldır süregelen tortul süreçler sonucunda nispeten düz ve yumuşak bir yüzeye sahiptir. Nehirlerden ve kıyı erozyonlarından gelen tortuların birikimiyle oluşur. Ayrıca sahanlığın genişliği bölgeye göre değişir. Örneğin Arktik gibi bölgelerde oldukça genişken, yüksek tektonik faaliyet görülen bölgelerde daha dardır. Güney Amerika ve Antarktika arasındaysa gerçekten geniş bir kıta sahanlığı var. Antarktika'da kıta sahanlığı sahilden yaklaşık 230 kilometre uzaklığa kadar uzanırken, Güney konisinin doğu kesiminde bu mesafe 700 kilometreye kadar ulaşıyor. Ancak Güney Amerika'nın diğer kısımlarına baktığımızda bu kadar geniş bir kıta sahanlığı göremeyiz. İşte bu durum açıklamamızın temelini oluşturuyor. Fakat Güney Amerika ve Antarktika'nın neden aynı biçimde yarımadalara sahip olduğunu daha iyi anlatan bir örnek daha var. Bu etken Scotia plakası olarak bilinen tektonik plakadır. Dikkatlice bakıldığında Scotia plakasının bu iki kara parçasını tam anlamıyla ayırdığı görülür. Zaten bu plaka okyanusal bir tektonik plakadır.
Kuzey ve doğuda Güney Amerika plakasıyla, güney ve batıda ise Antarktika plakasıyla sınır paylaşır. Bu durum direkt geçidi olarak anılan bölgede büyük bir denizaltı dağ silsilesi oluşmasını sağlamıştır. Eğer haritaya daha dikkatli bakacak olursanız, Güney Amerika'nın güney ucuyla Antarktika'nın yarımada kısmı arasında uzanan bu sualtı sırtını net biçimde görebilirsiniz. Scotia plakasının yaklaşık 30 ila 50 milyon yıl öncesinde şekillendiği düşünülür. Geçmişte bu plaka bugünden daha batıda konumlanmıştı ve milyonlarca yıl boyunca giderek doğuya doğru kaydı. Böylece Güney Amerika ile Antarktika hala birbirlerine nispeten yakın konumdayken, plakaların hareketi ikisini birbirinden ayırdı. Tam da bu nedenle Güney Honisinin ve Antarktika Yarımadası'nın doğuya doğru uzanması anlam kazanıyor. Çünkü Scotia plakasının tektonik hareketi her iki tarafın kara kütlelerini doğuya doğru itti. Bu durum kıtaların çevresindeki kıta sahanlıklarının bu kadar benzer olmasının da ana sebebidir. Bugün gözlemlediğimiz bazı jeolojik oluşumlar bu tektonik hareketlerin gerçekleştiğinin en somut kanıtlarındandır. Şunu anlamanızı isterim. 50 milyon yıl önce zaten Güney Amerika ve Antarktika birbirinden ayrılmıştı. Scotia plakası olmasaydı bile kıtalar arasında bir açıklık olurdu. Ancak iki kıta arasında yaklaşık 1000 kilometrelik mesafe yerine muhtemelen 400 ila 600 kilometre civarında daha dar bir açıklık oluşurdu. Ayrıca iki bölge arasında bulunan deniz de o kadar derin olmazdı. Çünkü dünyanın en derin denizlerinden biri olan Scotia Denizi mevcut olmayacaktı. Bu da iki kıtanın daha az ayrılmasına yol açacaktı. Dolayısıyla Güney Konisi ile Antarktika Yarımadası arasındaki benzerlik basit bir tesadüf değil. Scotia plakasının oluşumu gibi karmaşık jeolojik süreçlerin eski Gondwana kıtasının ayrılmasının ve günümüzdeki plakaların hareketinin bir sonucudur. İşte bahsettiğim bu süreçler dünyamızın bu bölgesini bütünüyle dönüştürmüştür. Antarktika ve Güney Amerika'nın bugün bu kadar benzer şekillere sahip olmasının asıl nedeni budur. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.